Japonya'nın güneyinde yüzyıllardır hacıların yürüdüğü bir yol, Kumanokodo. Ormanların, dağların ve tapınakların arasından geçen bu rotayı tek başıma yürümek için buradayım. Ayıların yaşadığı patikalardan sisle kaplanan ormanlara kilometrelerce yürüyüp Japonya'nın en eski haç rotalarından birini keşfedeceğim. Yürüyüşüm şimdi başlıyor. Şu an Kumanokodo için yola çıktım. Takiriji geldim ilk önce. Burada Pilgrim pasaportuma damgayı vurduktan sonra birazcık da şair gezdim tapınağı. Küçük bir tapınak zaten. Şimdi yola çıktım. Bugün yaklaşık 5 kilometrelik bir yolum var. Kısa bir yolum var. Takahari'ye ulaşacağım ama hep yukarı doğru çıkış. Umarım güzel geçer. Toplamda 65 kilometrelik bir yolun ilk etabını yürümüş olacağım. Planım 5 günde yürümek. Bakalım nasıl geçecek. Şu an halimi göstermek istiyorum. Üzerimde o kadar fazla şey asılı ki. Düdük, uydu haberleşme cihazım, hayvanları yani bu yolculukta eğer görürsem ayıyı korkutmak için bir ses cihazı. Şurada ayı spreyi asılı, şapka falan derken yani izci çocuklar gibi geziyorum şu anda. Bayağı şeyim, bayağı yüklüyüm. Ama kamp yapmayacağım bu sefer. Pansiyonlarda kalacağım. Daha doğrusu ryokanlarda kalacağım. Japonlara özgü misafir evlerinde. O yüzden yani her zamankine göre çok daha hafifim. Ağırlığım bayağı düşük yani. Alışık olduğuma göre sadece dayıtakiler. Kendi kıyafetlerimi taşıyorum. Damgayı çıkardım. Bir damga. Küçük ojelerde her birinde böyle damgalar var pasaporta basmak için. Pasaport dediğimde tabii ki şu Pilgrim pasaportu. Bu. Bakalım. Önce tada! Yerine koyuyorum. Bulduğumuz gibi bırakıyorum. Şu an burası inanılmaz güzel, çok huzurlu. Bayağı güzel. Hafif bir esinti var. İlk girişte biraz sıcak bastı. Yani hava bayağı sıcak bugün. Ama şu an böyle ağaçların gölgesi gelince bayağı güzel oldu. Biraz önce şu ojide damgayı bastım. Bir de para attım. Küçük sunağa. Umarım bana şans getirir.
1,5 kilometre falan kaldı. Ama aşırı yavaş gidiyorum yani. Fotoğraf çek, video çek. Aşırı yavaş gidiyorum. Burada güzel kamp yapılırmış. Tabii ayılardan korkmuyorsanız. Çok güzel kuş sesleri geliyor. Bayağı güzel. Bir tane tilki benzeri bir şey gördüm uzaktan. Ormanda. Sesini duydum. Ama tam tilki miydi neydi açıkçası çözemedim. Çok hızlı geçti çünkü. Çok güzel kuş sesleri geliyor. Şu an hava bayağı sıcak. Bu biraz kötü ama 3. günde havada kötü bir rapor gördüm bugün. Tayfun beklentisi var. Şu an ben çok iç taraftayım. Hani daha kıyı taraflara mı vuracak tayfun? Buralara kadar ulaşacak mı bilmiyorum. Gidince bugün gün sonunda bir hava durumunu yoklamam lazım. Kötü oldu. Şu an böyle çin çin bir ses duyuyor olabilirsiniz. Bu bir ayı zili. Ayılar duyunca korkup kaçsın diye, yani hiç yaklaşmasın diye takılan zillerden. Burada da ayı görme ihtimali, yani tehlikesi var daha doğrusu. Japonya'daki rotaların çoğunda bu ihtimal var. Ayı popülasyonu çok yüksek Japonya'daki trekking rotalarında. Sadece adalardaki, yani Japon adalarındaki rotalar birazcık daha bu anlamda iyi. O yüzden hani birazcık kontrollü olmak ve önlemi almak gerekiyor. Aslında bu rota çok popüler olduğu için hani en az görme riski olan rotalardan biri. Ama niye risk edesiniz değil mi? Hani önleminizi almak varken açıkçası. O anlamda ben de önlemimi alarak çıktım. Böyle güzel güzel giderken biraz önce ormandan çok büyük bir ses duydum yani. Sanki böyle bir şey ağaca çıktı, atladı, ağacı devirdi. O yüzden bayağı böyle ses çıkararak geçtim. Umarım yeterince uzaklaşmışımdır. Bakalım.
yaklaştım. Varmak üzereyim. Gün çok kısaydı zaten. Şimdi odaya geldim. Biraz check-in kısmı bayağı zorladı. Online bir check-in sistemi varmış ama yani yarı online. Bayağı saçma bir sistem. Böyle gidip bir kabin gibi bir yerde böyle canlı görüşüyorsun bir agent'la. Oradan sana check-in yaptırıyor ve sana bir kod veriyor. Yani dünyanın en saçma sistemi. 1000 tane böyle self check-in yerinde kaldım. Hiç bu kadar saçmasını görmemiştim. Hazırladıkları yemekler, kahvaltı falan. Okey. Basit ama yeterli. Yemeğimi yiyorum. Pilav tabii ki bize göre bayağı tatsız susuz ama diğerleri fena değil. Beğendim. Şöyle bir şey var, ne olduğunu asla anlamasam da. Fena değil. Yiyebileyim yeter. Çok fazla şey beklemiyorum. Yemekten sonra biraz kasabayı keşfe çıkacağım. Burası böyle ormanın ortasında küçücük bir yer. Yani yerleşim yeri bile diyemiyorum. Sadece birkaç tane ev, böyle pansiyon falan var. O kadar. Bayağı küçük. Yer çok güzel. Etrafı böyle çok güzel, yani şuradan görebiliyor musunuz? Bayağı ormanın ortasında, manzarası falan da bayağı iyi. Ama giriş check-in çok zordu. Saçma sapan bir prosedür koymuşlar. Çok uğraştım. Neyse ki dolapta bir sürü bedava içecek var. Bira da dahil. Nice. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ayakkabı tamir kiti koymuşlar. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani böyle yolculuklarda sanırım en ihtiyaç olan şeylerden biri olabilir. Şimdi ikinci günüme başladım. Bugün yaklaşık 12-13 kilometrelik bir yolum var. Yine çoğunluklu ormanların içerisinden geçeceğim. Umarım güzel geçer. Şu an biraz hafif yağmurlu.
Umarım böyle kalır ama yarın daha kötü gösteriyor. Bakalım ne olacak? Yağmur yağacak mı? Çünkü Okinawa etrafına bir tayfun vurması öngörülüyormuş. Onun da buraya bir yağış etkisi olacak gibi görünüyor. Baktığımda hava durumuna. Umarım yönetilebilir seviyede olur. Bakalım. Şu an bayağı etrafta sisli. Güzel bir hava var. Değişik yani. Bu seviyede kalırsa okey. Biraz yokuş yukarı tırmanıyoruz. Yavaştan kasaba arkada kalıyor. Ormana başlıyorum. Yine bir ucu. Şimdi bir ojeye daha vardım. Pasaportuma damgayı vurdum ve devam ettim. Şu an bayağı güzel bir ormanın içinden geçiyorum. Hafif sisli bir çam ormanı. Çok güzel. Böyle kökler basamak yapmış resmen. Onların üzerinden basa basa geçiyorsunuz. Bayağı güzel. O kadar güzel ki şu an orman. Sisli sisli. Böyle kendimi animelerde gibi hissediyorum. Bir tane anime film serisi vardı çok sevdiğim.
Arada hala açıp izlerim. Muşişi diye. Oradaki ormanlara benziyor şu an. Böyle bir yerden bir muşi çıkacak diye bekliyorum. Güzel. On ikinci işaret. Yol boyunca bunlardan böyle ara ara var. 12.ye kadar geldim. Biraz yerler ıslak. Dikkatli gitmek gerekiyor. Sanırım yolun yarısına kadar geldim. Bir navigasyonum saçmaladı. Kapatıp tekrar açmak zorunda kaldım. O yüzden veriyi kaybettim. Bakalım. Şimdi yağmur yağdığı için trekking şemsiyemi açtım. Bayağı portatif bir şemsiye. Trekking şemsiyesi diye özel olarak satılır. Katlanınca bayağı hafif ve küçük oluyor. Bayağı da iyi yani. Korunaklı. Şimdi bayağı yağmur yağıyor. Yani rahat etmek için iyi. Bayağı hızlandı. Budistler bu ormanlarda daruların olduğuna inanıyor. Darular da böyle ruhlar, ormanlarda dolaşan. Arada gelip senin içinden geçebiliyormuş. O da böyle garip bir hissiyat yaratıyormuş. Böyle bir şey vardı. Kumon Okuda'nın rehber kitabında böyle bir ibare vardı. Eğer böyle bir şey yaşarsanız korkmayın, o darudur diye. Okey. Bayağı hızlandı yağmur. 2 şemsiye almışım. Yani 2 almışım. Bayağı konforum düşerdi. Şu an böyle bayağı rahat rahat yürüyorum. Şemsiye sayesinde. Bir projeye daha geldik.
Damga basıyor. Şimdi bir yerde öğle molası verdim. Yol kenarında bir restoran gibi bir yer vardı. Şimdi tekrar yola çıktım ama az kaldı. Bir saat falan. Bir saatim falan var. Bayağı yağıyor. Bayağı. Üşengeçlikten çantanın kılıfını takmamıştım. Zaten şey var diye. Şemsiye ama biraz çantam ıslanmış sanki. İçi. Üst kısmı yani. Alt kısmı çok ıslanmamıştır da. Neyse artık. Gidince kurtururum. Damga vurma zamanı. Yalnız yağmurdan ve nemden benim Pilgrim pasaportum şimdiden mahvoldu. Bayağı parçalanıyor. Umarım dayanır. Çok iyi değilmiş bu. Tekrar yapmayacağım. Daha kötü olur. Şuna bakın. Umarım dayanacak. Dayan pasaport. Ve karşıda Chikatsuyu. Şimdi Chikatsu'ya vardı. Benimki biraz dışarıda bir yerde kalacağım yer. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bugünü bitirdim. Kaldığım Ryokan'a geldim. Çok aşırı güzel bir yer değil. Ama herhalde bu gece için idare ederim. Şu an tek kalan kişi benim. Ryokan'da. Böyle yol üstünde bir yer zaten. Hava hala yağmur yağıyor. Bütün gün yağmur yedim ve her şeyim ıslanmış. Çünkü ben üşengeç bir insan olduğum için şemsiyem var diye sırtımda çanta kılıfını çıkarmadım ve çantama takmadım. Neyse en azından çantamın içine koyduğum şeyleri zaten su geçirmez kılıflarla koyduğum için ıslanmayacaklar da. Böyle her şeyi çıkardım şimdi. Dışları ıslanmış yani. Bir de harita ıslanmış. Çılgınca. Şimdi onları kurtulmaya çalışıyorum. 5.30'da yemek dedi bu hanım işletmecisi. Bakın biraz güvensiz hissettirdi burası beni çünkü odada kilit bile yok. Bayağı tam. Umarım güzel bir uyku uyuyabilirim. Yani doğuda çadırda tek başıma kalırken sıkıntı yaşamıyorum. Umarım bir hamda kalırken sıkıntı yaşamam. Hala yağmur yağıyor. Bitmiyor. Yol bayağı güzeldi bu arada bugün. Yani gerçekten böyle sürekli sisli ormanların içerisinden geçtiğim bayağı güzel bir yoldu. Yani tabii yine ayı horuldaması duydum yani ayı sesi duydum. Bu nasıl bir şans hani 2 günde ikinci incident'ı. Bilmiyorum normalde çok düşük ihtimal dediler. Ben sürekli bir yerde sesini duyuyorum. Bayağı net duydum yani hayal gücüm değil emin olun. Yani daha önce de ayıyla karşılaştığım için farkı ayırabiliyorum. Ağrı Dağı'nda tırmanırken ana kampta çadırımın yanına ayı gelmişti. Yüz yüze görmedim ama bayağı böyle çadırımın direkt dışından geçti. Sesini duydum bayağı. Sonra köpekler havladı ve gitti. O yüzden bu böyle ayılarla bu şansım nedir benim? Daha fazla karşılaşmak ve görmek istemiyorum. Bakalım. Şu an ıslak haritada yarına bakıyorum. Ben yine bu rotayı böyle mükemmel çalışamadım. Yani çılgınca çalışamadım. Hani her şeyi bilerek gelmedim. Ama okey. Yani
öğreniyorum yolda. Şimdi tatilin sonrasında geldiğim için yani böyle bir de Loşyel'den hemen sonra geldim. 3 hafta vardı arada. Ondan geldim, toparlandım. Zaten işte içerikleri yaptım falan filan derken hiç vaktim kalmadı. O böyle çılgınca bakabilmeye. Böyle yüzeysel bakabildim. Ama işte her akşam rotayı yürümeden önce bir sonraki güne en azından bakmaya çalışıyorum. Ana hatlarıyla. E, Ama okey yani. Köylerde böyle announcement yapıyorlar bu sesle. Arkasından bir announcement gelecek. Ben ilk duyunca dedim yani herhalde deprem falan olacak. O kadar bir ses yani. Kendi ızgaramı kendim yapıyorum. Şaşırtıcı. まあ、あれどうなったんよ、ホームページは。もう何ヶ月経つんよ。だって本当やったら3月やったんだね。だやる気あんのかどうなんかってとこなんよ。Üçüncü güne başladım. Dün gece bayağı büyük bir tayfun geçti buradan. Yani çok şiddetli rüzgar oldu ve yani yaklaşık 14-15 saat deli gibi yağmur yağdı. Şu an zaten her yer, bütün yol böyle kırılmış ağaçlarla dolu. Ama sabah bitti yani. Saat 7 civarında. 6.30-7. Şu anda da 7.30 falan. Ben de yola çıktım. Bugün yolum uzun. Bayağı. Toplamda 26 kilometreye vuruyor sanırım. O yüzden bugün biraz daha hızlı olmalıyım. Zamanında yetişebilmek için. Yerlerdeki şeyleri görüyor musunuz? Sağdan soldan uçan dalları. Artık sırılsıklam oldu şunun hali yani. Basılacak hali kalmadı ama ben yine bir ümitle kurur inşallah. Terk edilmiş bir ev daha. Bayağı her tarafına otlar sarmış. Bayağı olmuş herhalde terk edileni. Dün Çikatrı'nın sonuna doğru ormanın içerisinde bir çift görmüştüm. Kamp yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Çadırlarını kuruyorlardı ama çadırları bayağı bivak tarzında çadırlardı. Böyle trekking pole ile kurulan tarzda bayağı tüp şeklinde. Ve dün tayfun gelince ne yaptılar acaba diye çok merak ediyorum. Geceyi nasıl geçirdiler? Bir şey oldu mu? Yolda görürsem soracağım. Eğer karşılaşırsam umarım başlarına bir şey gelmemiştir. Çünkü çok kötüydü yani hava. Bilmiyorum artık. Bayağı sahil gelmiş şurası. Biraz buralar toprak kayması gibi bir şey olmuş. Normalde şöyle net de var ama
Bayağı güzel bir yere geldim. Çok güzel bir şelale var. Bayağı güzel kamp yapılmış burada. Şöyle göstereyim. Tabii ayılar kenarını çok sever. Buna dikkat etmek lazım. Yolun bir mezarlığa çıktı. Dünden sonra her yeri sel basmış, her yerden su geliyor. Burada daha önce bir toprak kayması olmuş. Haritada da yazıyordu zaten. O yüzden biraz ağaçlar devrilmiş ve yolu kapamış. Biraz geçmesi zor. Sağdan soldan manevra yapmamız gerekiyor. Buna dikkat. Yolun bu kısmı hep bir ırmağın kenarından gidiyor. Bayağı güzel. Bayağı sesli. Gürültüyü duyuyorsanız. Biraz önce öğle molası verdim. Dünkü kaldığım pansiyon bana bento menü hazırlamıştı. Onları yedim. Fena değildi. Güzel sandviç falan koymuş. Güzeldi çikolata sandviç falan. Yeterliydi yani öğlen için atıştırmalık olarak. Şimdi 3-4 saatim daha var. Daha var yani yolum. Hongutaşi'ye ulaşacağım bugün. Orada da büyük bir şair var. Yani büyük bir tapınak var. Onu ziyaret edip sonra pansiyonuma geçerim diye düşünüyorum. Neredeyse ışık girmiyor içeri. O kadar sıkı bir orman. Burada eskiden
küçük bir yerleşim yeri varmış. Kalıntılar Meçikova diye bir eskiden bir yerleşim birimine aitmiş. 1970'lerde terk edilmiş. Ondan beri boşmuş. Böyle sağda solda yıkık şeyler var. Evler vesaire küçük küçük. Burada yol ikiye ayrılıyor. İki farklı rotaya ayrılıyor. Birincisi Yunomine Onsen'e gidiyor. Burası bayağı ünlü bir yer. Yerden sıcak su çıkıyor. Bayağı böyle Japon hamamları falan olan bir yer. Buraya gidebilirsiniz. 5,9 kilometre. Diğer rota ise Hongu'ya gidiyor. Ben şu an o rotaya gideceğim. İlk önce Hoshinmen Oji'den geçeceğim. Sonra Hongu'ya varacağım. Yaklaşık 2-3 saatlik bir yol. Oji'den geçtim. Damgamı vurmaya çalıştım ama artık gerçekten pasaportum mahvoldu. Sırılsıklam şu anda. Yani bassam da geçmiyor zaten ve parçaları ayrılmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Doğal pilgrimlik hayalleri buraya kadarmış. Ben artık gönüllerin hacısı olurum. Kısmet. Şu an son 2 kilometre ama şu an aşırı nemli hava. Gerçekten hareket etmekte zorlanıyorum. Bayağı da yoruldum. Artık çok tali yoldan gitmedi bu arada. Düşündüğüm kadar. Yine arada patikalara falan saptırdı. Bu yolun bayağı dengesi iyi. Yani çok fazla medeniyet görmüyorsunuz. Bugün hatta neredeyse hiç. Sonlara doğru. O da bayağı böyle küçük sessiz kasabalardan geçiyorsunuz. O anlamda çok güzel. Yani bayağı %90 doğanın içinden geçen bir rota. Zaten yani hangi rotada hem ayı, hem maymun, geyik, porsuk, yılan, orman yengeci, kurbağa, bu hayvanları görebilirsiniz ki bunların hepsini gördüm. Neredeyse ayı dışında. O da eksik kalabilir. Yani bayağı doğayla iç içe bir parkur. Şimdi pansiyona geldim. Bir duş aldım hızlıca. Bayağı yorulmuştum bugün, terlemiştim. Sonra yemeğimi yedim. Yemeği böyle bir Japon tarzı bir ryokan burası. Yemeği de odaya bento box olarak getiriyorlar. Yemeği yedim. Birazcık bir şeylere bakacağım. Daha sonra yatarım herhalde erkenden. Yarın yine bugüne göre daha kısa bir yolum var. Ama artık biraz yorgunluk çökmeye başladı. Burası biraz böyle değişik bir otel. Yine işte futonlar falan var Japon tarzı ama kendi yatağını kendin seriyorsun. İlk defa böyle bir şey karşılaştım. Odaya geldim, sadece böyle odada böyle küçük bir masa var. Böyle yatağı aradım nerede diye. Yatak yok. Meğerse şu dolabın içerisindeymiş yataklar. Yatacağın zaman gidiyorsun, sen seriyorsun. Yerleştiriyorsun. Yatıyorsun. İlk defa böyle bir şey gördüm. Değişik. Tamam ama yani geleneksel Japon hayatı. Bunun için gelmemiş miydik zaten?
Şimdi Trailhead'in başına geldim. Patika'ya girmek üzereyim. Bugün hava oldukça sıcak ve nemli. Zaten gün sonunda da yağmur yağacak gösteriyor. Bugün Koguchi'ye gidiyorum. Yaklaşık 13 kilometrelik bir yolum var. Honggu'dan yaklaşık 1 saatte, belki 45 dakika falan yolun başlangıcına geldim. Biraz otoyoldan yürüyorsunuz. Bakalım, bugün hep yükseliş var. Sonra da bir iniş, bir tepeyi aşacağız. 600-700 metre yüksekliğinde. Bu sıcakta bakalım nasıl olacak. Ağaçlar gelince gölge oldu ve hava bayağı rahatladı. Şu an böyle hafif de esiyor. O yüzden çok güzel. Rahat yani. Bunaltmıyor. Bayağı güzel, sakin. Hiç kimseyi görmedim bugün patikada. Ya biraz ben geç başladım diye sanırım. Ya da diğer yola göre daha az popüler burası. Genelde insanlar Honggu'ya kadar yürüyüp bırakıyor. Bu uzatmaları pek yürümüyorlar. Herhalde o yüzden burası daha az popüler diye düşünüyorum. Sakin olması güzel ama. Gayet. Tepeye ulaştım, zirveye. Çok güzel buradan manzara. Bayağı böyle açık, karşıdaki bütün tepeleri görebiliyorsunuz. Burada eski bir çay evinin kalıntıları varmış. Bayağı yukarıda böyle birkaç tahta parçası seçiliyor. Çok fazla bir şey kalmamış. Zaten bitkiler kaplamış her tarafı. İlk defa çok büyük bir grupla karşılaştım. Yani neredeyse 20-30 kişi falan. Böyle birkaç Japon rehberle birlikte yürüyorlardı. Bayağı da kalabalık ve gürültücülerdi. Biraz onlarla mesafe koymak için öğle molası verdim, bir şeyler yedim. Aslında çok yani fazla yolum kalmadı. Sırf biraz uzaklaşsınlar diye. Sanırım gittiler şimdi. Gerçi çok sık duruyorlar. Umarım tekrar karşılaşmam. Burada eski bir tea house'un, çay evinin kalıntıları varmış. Ama çok bir şey kalmamış. Genelde Japonya'da evler suntadan yapıldığı için gördüğüm kalıntılar hep genelde böyle kırık dökük birkaç tahta oluyor. Yani böyle çok bir şey göremiyorsunuz. Bir de onlar da bizim gibi deprem bölgesinde yaşadıkları için gerçekten çok fazla yıkılıyor evler. Özellikle eski evler. O yüzden çok bir şey kalmamış oluyor. Bir de üstelik onlar bir de tayfun bölgesinde de yaşıyorlar. Gerçekten coğrafi olarak biraz zorluyor. ...3,8 kilometre kalmış. Biraz önce işareti geçtim. Herhalde 1-1,5 saate varırım. Bundan sonrası genelde yokuş aşağı zaten. O
O yüzden daha hızlı gideceğimi düşünüyorum. Bugün güzeldi, yani fena değil. Manzara olarak düne göre daha tek düze. Ama zorluk olarak daha kolay bugün. Hem daha kısa zaten. Hem de hani yükseliş de çok adım adım. Çok birden yükselmiyorsunuz. İnişte o keza öyle. Yine güzel bir gündü. Yarınki yolum bugüne göre daha zorlu olacak. Daha uzun ve daha fazla yükselmem gerekiyor. Bugün 600'e falan yükseldim. Yarın 800 civarında ve yolda daha uzun. O yüzden yarın erken çıkmam gerekiyor. Çünkü kaçırmamam gereken bir otobüs var. Otobüse yetişmek için 6 civarında falan yolu yürümeye başlayacağım. Biraz önce yağmur başladı. Ama Kogutçu'ya varmak üzereyim. Çok az kaldı. Kogutçu bu arada çok küçük bir yerleşim yeri. Kalacak yer anlamında çok fazla opsiyon yok. Genelde o yüzden yürüyenler otobüsle vesaireyle başka bir kasabaya geçip orada konaklıyor. Ama ben tam yol üzerinde kalacak bir yer buldum. Çok iyi bir yer gibi durmuyordu ama yani geceye geçmek için yeterli. Yağmurda hızlanacak gibi. Hızlıca artık varmalıyım. Şimdi yürüyüşe başladım. Bugün bayağı yağışlı. Yani gerçi saat 8-9 gibi bitecek gibi duruyor. Ben bugün bayağı erken kalktım. Daha doğrusu çok uyuyamadım. Gece 12'de kalktım ve sonra hiç uyuyamadım. Sonra da hazır olunca 5:45 gibi çıktım. Planım zaten 6'da çıkmaktı gerçi de. Bugün yetişmem gereken bir otobüs var. Birkaç otobüs daha doğrusu. O yüzden erken çıktım. Şu an tabii yağmurda ilerlemek bayağı zorluyor. Bayağı sağanak yağış var. Yağmurdan buralar biraz batağa dönmüş. Şu an Nagachi rotasının en yüksek noktasına geldim. 870 metre. Bayağı yukarı çıkmam gerekti. Yani bayağı bir tırmanıştı. Yolun ilk kısmı. Hava da çok kötü. Sürekli yağış var. Ve sisli puslu. Yollar böyle çoğu yer gölet olmuş şekilde. Biraz zorladı. Şimdi umarım bundan sonra çoğunlukla iniş olacak. Biraz önce mola verdim. Öğle yemeğimi yedim. Dünkü kaldığım yer bana bir bento lunchbox hazırlamıştı. Fena değildi. Şimdi tekrar yola çıktım. Böyle asfalt bir yoldan ilerliyor.
Bir süre sonra patikaya bağlayacak diye düşünüyorum. Hava çok kötü. Yani düzelmeyecekti sanırım. Bugün böyle. Bayağı yağmurlu ve sisli. O yüzden iniş kısımları da bayağı yavaş oluyor. Hep taşların da üstü yosun tutmuş. Çok yavaş inmek zorunda kalıyorum. Kayıp düşmemek için. Umarım otobüsü kaçırmadan vaktinde varırım. Ayı olabileceğiyle ilgili bir tane işaret vardı. Girişinde görülmüş. O yüzden bu kısmı dikkatli geçin diyordu. Ben de bol bol video çekerek geçebilirim. Çünkü ses yapmak en iyisi. Zaten etrafta inanılmaz derecede yüksek otlar var, bitkiler var. Yani etrafınızı seçmekte biraz zorlanıyorsunuz. O yüzden görmek de zor yani. Yolun sonuna geliyorum. Şimdi ilk önce Nachi Temple'ı ziyaret edeceğim. Daha sonra da burada çok yüksekten, hatta Japonya'nın en yüksekten dökülen şelalesi var. Onu ziyaret edeceğim. Sonra da bir sonraki durağım için otobüsü yakalamaya çalışacağım. Bu rotada toplamda 5 günde 65 kilometre yürüdüm. Gerçekten içinde her şeyi barındıran bir rotaydı. Hem işte vahşi hayatı olmasıyla hem de işte yemyeşil ormanları, güzel kasabaları, tertemiz sokakları. Gerçekten çok mutlu kaldım. İyi ki burayı seçmişim. Umarım siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.